Herkese merhaba, YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere evli ya da çocuklu iltica başvurularında süreç nasıl ilerliyor? Bu konu hakkında bilgiler vereceğim. Ama eğer daha önce tanışmadıysak, ben Okan Şengün. Amerika'da son 10 yıldır göçmenlik avukatlığı yapıyorum ve iltica hakkında sizden gelen sorulara YouTube videolarımda cevap veriyorum ya da Instagram hesabımda da kısa videolarla cevaplamaya çalışıyorum. Eğer kanalıma yeni gelmişseniz lütfen abone olma tuşuna basmayı unutmayın ki ben ne zaman video yüklersem siz de anında haberdar olun. Şimdi arkadaşlar, bana en sık sorduğunuz sorulardan bir tanesi, eşim ve çocuğumla mı Amerika'ya gelip iltica başvurusunda bulunmalıyım? Eğer bu şekilde yaparsam onlara ne tür sorular soruyorlar? Ya da eğer onlar Türkiye'deyse onları buraya nasıl getirtebilirim şeklinde bu konular hakkında detaylı olarak konuşacağız. Bu arada bu videodaki bilgiler her türlü iltica başvurusu için geçerli arkadaşlar. Sadece belirli bir gruba ilişkin bilgiler değil. LGBT bireylerin evlilikleri hakkında videonun sonunda çok kısa bir açıklamam da olacak tabii ki. Şimdi öncelikle hangi aile üyeleri sizin iltica başvurunuzda yer alabilir? Bunları sıralayalım. Öncelikle sizin evli olduğunuz kişi, yani eşiniz iltica başvurusunda yer alabilir. Buna ek olarak 21 yaşının altındaki çocuklarınız iltica başvurunuzda yer alabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu: 21 yaş altındaki çocuğunuzun evli olmaması gerekiyor sizin iltica başvurunuzda yer alabilmesi için. Yani anneniz, babanız, kardeşleriniz ya da diğer aile üyeleriniz sizin iltica başvurunuzda yer alamıyor. Eğer eşiniz ya da çocuğunuz Amerika'da sizinle beraberse sizinle birlikte ilticaya başvurabilirler. Sizin dosyanızda yer alan bütün aile bireylerine farklı göçmen numaraları atanıyor. Bunlara Amerika'da A numarası deniyor ve bu A numarasıyla sizin dosyanız ilerliyor. Tek bir dosyanız olmasına rağmen her kişinin, yani sizin, eşinizin ve çocuklarınızın farklı A numaraları var ve başka göçmenlik başvurusu yaptığınızda herkes kendi A numarasını kullanması gerekiyor arkadaşlar. Bu arada eşiniz ya da çocuklarınız eğer hala Türkiye'deyse ve siz Amerika'da iltica başvurusu yapıyorsanız eşinizi, yani ailenizi Amerika'ya nasıl getirtebilirsiniz? Bunu da videomun sonunda açıklayacağım. Şimdi iltica başvurularının son aşaması iltica görüşmesi. Eğer eşiniz ve çocuğunuz Amerika'da ise onlar sizinle beraber iltica görüşmesine gelmek zorundalar. Bu arada şunu da belirtmemde fayda var. Eşlerden hangisi ilticaya başvuracak? Bu kararı zaten öncesinde biz oturup beraber strateji geliştirip bu kararı veriyoruz. Yani hangi eşin hayatında, geçmişinde daha fazla mağduriyet varsa, daha fazla kötü olay başına gelmişse iltica başvurusuyla alakalı o eş üzerinden ilerliyor iltica dosyaları. İşte o eş başvuru sahibi eş oluyor ve bütün iltica dosyası o eşin üzerinden ilerliyor. O eşin hayat hikayesi üzerine kuruluyor. Görüşmede başvuru sahibi eş ifadeyi veriyor arkadaşlar. Burada şöyle bir örnek verebilirim. Eşlerden bir tanesi Sünni, diğeri Alevi ise ve bu durumdan dolayı başvuru yapılacaksa genelde Alevi olan eş üzerine dosya inşa ediliyor. Görüşme günü geldiğinde iltica ofisine hep beraber aile olarak gidiyorsunuz ve geldiğinizi bildiriyorsunuz iltica memuruna. Orada öncelikle başvuru sahibi eşe sorular soruluyor. Adı, soyadı ve doğum tarihi şeklinde. Sonra başvuru sahibi eşin parmak izleri alınıyor ve bir adet resmi çekiliyor. Bu da başvuruyu ilk yapan kişiyle bu görüşmeye gelen kişi aynı kişi mi değil mi bunu karşılaştırabilmek için. Sonra eşinize geçiyor ve eşinizin adı, soyadı ve doğum tarihi soruluyor ve onun da parmak izleri alınıp bir adet resmi çekiliyor. Ve sonra kaç tane çocuğunuz varsa orada onlara da aynı işlem teker uygulanıyor. Bu işlem yapıldıktan sonra başvuru sahibi eşin A numarasının, yani göçmen numarasının son 3 hanesiyle sizi o gün hep çağıracaklar. Bu aklınızda olsun. Yani eşinizin ya da çocuklarınızın değil, sadece sizin A numaranızın son 3 hanesiyle o gün sizi çağırıyor olacaklar.
İltica memuru sizin A numaranızın son 3 hanesiyle sizi çağırdıktan sonra aile olarak sizi bir odaya koyacak. Şimdi arkadaşlar, iltica görüşmesinde başvuru sahibi eş olarak siz tabii ki çok özel durumlardan konuşacaksınız ve bazen bunu eşinizin yanında konuşmak istemeyebilirsiniz ya da çocuğunuzun yanında konuşmak istemeyebilirsiniz. Bu çok normal ve eğer böyle bir durum söz konusuysa bunu iltica avukatınızla mutlaka önceden konuşun ve iltica avukatınız zaten görüşme başlamadan önce iltica memuruna bu durumu açıklayacak ve belki de sizin eşinizi ve çocuğunuzu dışarı çıkartacaklar. Yani bekleme odasına alacaklar siz ifade verirken. Yani başvuru sahibi olarak eşinizin ve çocuğunuzun dışarıda olmasını isteyebilirsiniz. Bu talepte bulunabilirsiniz siz ifade verirken. Bu durum örneğin Sünni Alevi eşlerde çok sık karşılaşılıyor. Alevi eşin başına kötü olaylar bazen Sünni eşin ailesi tarafından geliyor ve tabii ki bu konuları konuşmak eşin yanında biraz zor olabiliyor. Küfürler olabiliyor, hakaretler olabiliyor ve eşinizin, çocuğunuzun belki bunları duymasını da istemeyebilirsiniz. O yüzden iltica memuruna eşimi ve çocuğumu dışarı alabilir miyiz şeklinde bir talepte bulunabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar önemli olan şey sizin en iyi şekilde başınıza gelen olayları açıklamanız, ifade edebilmeniz ve yanınızda eşinizden çekinmeniz sizin iltica başvurunuzu tabii ki olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden eşinizi ve çocuğunuzu dışarı alabiliyoruz ve görüşme bu şekilde ilerliyor. İltica memurları iki şekilde hareket edebiliyorlar eşli ve çocuklu durumda iltica görüşmelerinde. Birincisi, eşe ve çocuğa sorulması gereken sorular var. Bu soruları görüşmenin başında üçünüze de sorabiliyor ve sonrasında eşi ve çocuğu dışarı alabiliyorlar. İkincisi, sizi görüşmeye alıyorlar. Eş ve çocuk dışarıda bekliyor. Görüşmenin sonunda eşinizi ve çocuğunuzu da içeri alıyorlar ve onlara da sormaları gereken genelde güvenlikle alakalı soruları sorup görüşmeyi bitiriyorlar. Yani bu iki şekilde de iltica görüşmesi gerçekleşebilir. Bu arada arkadaşlar iltica başvurularındaki görüşmelerde neler oluyor? Bunun hakkında detaylı olarak bir video yayınlamıştım. Onu da lütfen izlemeyi unutmayın ve orada da anlatıyorum zaten iltica görüşmelerinin kaç aşaması olduğunu. Örneğin iltica görüşmelerinde 3 aşama vardır. Birinci kısım bürokratik kısım dediğim benim. Sizin adınız, soyadınız, son 5 yılda yaşadığınız yerler, son 5 yılda çalıştığınız yerler bu tarz bilgileri öğrenmeye çalışıyor ve doğrulamaya çalışıyor iltica memuru. İkinci kısım zaten sizin hayat hikayeniz yani sizin başınıza gelen olaylar ve gelecek korkularınız ki bu başvuru sahibi eşe sorulan sorular işte buralar. Ve üçüncü kısımda herkese sordukları güvenlik soruları arkadaşlar. Bu üç kısımda başvuru sahibi eşe soruluyor. Peki sizin eşinize ya da çocuğunuza soru soruyorlar mı? Evet, soruyorlar. Eşinize Amerika'ya giriş çıkışları, tabii ki ismi, soy ismi, doğum tarihi, evlilik tarihiniz, Amerika giriş çıkışları ve daha önce statü ihlalleri varsa bunlar sorulabiliyor. Aynı zamanda sonra da güvenlik soruları soruluyor eşinize. İltica memuru terörist aktiviteleri yani terörizmi açıklayan detaylıca bir paragraf okuyacak size ve bu aktiviteler terör sayılıyor. Bu aktivitelerden, bu eylemlerden herhangi birisini yaptınız mı diye soracak. Herhangi bir organizasyon, dernek, parti, siyasi kurum, basın yayın örgütü, öğrenci grubu gibi herhangi bir üyeliğiniz var mı yok mu bunları da soracak. Eşiniz erkekse askerlikle ilgili sorular da soracak. Eşinizin askerdeki rütbesi neydi? Ne tür görevler yaptı? Savaş alanında bulundu mu? Herhangi bir insana karşı silah kullanması gerekti mi? Ya da silah kullanması için başka birisine emir verdi mi? Birisine zarar verdi mi? Bu tarz soruları soracaklar eşinize. Eşinize sorulacak bir diğer soru da cezai bir durumunuz var mı yok mu şeklinde. Eğer eşiniz Amerika'da, Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde bir suç işlemişse, bir cezai durumu varsa bu konuları soracaklar. Ve eğer böyle bir durum söz konusu ise bunu mutlaka tabii ki göçmenlik avukatınıza öncesinde konuşmanız çok önemli. Çünkü bazı cezai durumlar iltica başvurularını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Eşinize sorulacak bir diğer soru da başka bir ülkede ilticaya başvurdunuz mu şeklinde.
İltica memuru oturum hakkı kavramını detaylı olarak sizlere açıklayacak ve eşinize soracak. Herhangi bir ülkede, yani Türkiye ve Amerika hariç başka bir ülkede oturma hakkınız var mı diye. Aynı soruları sizin çocuğunuza da soracaklar arkadaşlar ve dediğim gibi bu soruları görüşmenizin başında da yapabilir iltica memuru ya da bu soruları görüşmenin sonunda da sorabilir. Evet, iltica görüşmelerinde eşe ve çocuklara sorulacak sorular genelde bu şekilde arkadaşlar. %95 oranında eşinize sizin başınıza gelen olayları sormuyorlar. Bu aklınızda olsun. Ama bir ihtimal sorabilirler. Yani iltica memurunun böyle bir hakkı var. Bu aklınızda olsun. O yüzden eşinizin de sizin başınıza gelen olayları bilmesinde çok büyük fayda var. Ama dediğim gibi iltica başvurunuzun esasına ilişkin olan ifade kısmı tamamen sizin üzerinizden, sizin hayat hikayeniz üzerinden ilerliyor. Ve iltica başvurunuzun sonunda sizin iltica başvurunuz hakkında ne karar çıkarsa eşiniz ve çocuğunuz hakkında da aynı karar çıkıyor ve hep beraber aynı statüyü alıyorsunuz Amerika'da. Örneğin sizin ilticanız onaylandı, siz ilticacı, eşiniz ve çocuğunuz da ilticacı eşi ve çocuğu sıfatını alıyorlar ve siz bir sene sonra yeşil karta başvurmaya hak kazanıyorsunuz ve aynı şekilde eşiniz de çocuğunuz da yeşil karta başvurmaya hak kazanıyor. İltica başvurunuz herhangi bir sebepten dolayı 150 günden fazla sürüyorsa siz çalışma izninize başvuruyorsunuz. Aynı şekilde eşiniz ve çocuğunuz için de çalışma izinlerine ve sosyal güvenlik numaralarına, yani SSN'lerine başvuru yapıyoruz. Bana en sık sorduğunuz sorulardan bir tanesi de Türkiye'de mi evlenmeliyim yoksa Amerika'da mı evlenmeliyim şeklinde. Türkiye'de ya da Amerika'da evlenmenizin iltica başvurunuza herhangi bir etkisi yok arkadaşlar. Türkiye'de de evlenmiş olabilirsiniz. O zaman evlilik cüzdanınız gerekli zaten. Ya da Amerika'da da evlenmiş olabilirsiniz. Bu videonun başında LGBT bireylere özgü bir açıklama yapacağım demiştim. Tabii ki Türkiye'de maalesef LGBTİ bireylerin evlenmesi söz konusu olmadığı için partnerler Amerika'ya geliyorlar, burada evleniyorlar ve evlendikten sonra iltica başvurusunu bu şekilde yapabilirler arkadaşlar. Şimdi bu anlattıklarım tabii ki eşiniz ya da çocuğunuz Amerika'da sizinle beraberse geçerli. Peki eşiniz ya da çocuğunuz Türkiye'deyse ne olacak? Eğer eşiniz ya da çocuğunuz Türkiye'deyse ve siz Amerika'da iltica başvurusunda bulunduysanız öncelikle iltica başvurunuzun onaylanması gerekiyor. İlticanız onaylandıktan sonra eşinizi ya da çocuğunuzu Amerika'ya getirtme talebinde bulunabilirsiniz. I-730 dilekçesi deniyor arkadaşlar buna. Bu işlemi Amerika'da başlatıyorsunuz. Sonra National Visa Center denen vize merkezi var Amerika'da. Dosyanız oraya geçiyor. Orada belirli belgeleri sizden istedikten ve siz onları verdikten sonra dosyanız Türkiye'deki elçiliğe geçiyor. Eşiniz ve çocuğunuz da Türkiye'deki elçilikte görüşmeye gidiyorlar. Burada şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. İltica onay tarihinizden itibaren 2 yıllık süreniz var eşinize ya da çocuğunuza bu başvuruyu yapabilmek için. Eğer ilticanız onaylandı ve 2 yıl geçti, bundan sonra artık maalesef eşinize ve çocuğunuza başvuru yapamıyorsunuz. Bu çok önemli. Kural olarak arkadaşlar, Amerikan vatandaşı olana kadar hem sizin hem eşinizin hem çocuğunuzun Türkiye'ye gitmemesi gerekiyor. Ama yeşil kartı aldıktan sonra Türkiye'ye gidip çok kısa süreli kalanlar var. Ben gitmeyin diyorum müvekkillerime de, ama gitmeleri gerekebiliyor bazı durumlarda. Gidip sorunsuz bir şekilde geri gelen müvekkillerimiz oldu. Evet arkadaşlar, eşli ya da çocuklu iltica başvurularında süreç bu şekilde ilerliyor. Genelde eşinize ve çocuğunuza sorulacak sorular bu şekilde. Eğer başka sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa eşinizle ya da çocuğunuzla alakalı lütfen yorumlar kısmına yazın. Bu soruyu da zaten yorumlar kısmında görmüştüm ve böylece bu videoyu çekmeme yardımcı oldunuz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca zili de aktive etmeyi unutmayın ki ben ne zaman video yüklersem siz de anında haberdar olun. Ben her pazar sabahı saat 10'da YouTube'a yeni video yüklüyorum arkadaşlar. Videolarımı kaçırmamak için lütfen abone olmayı unutmayın. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımı da buraya bırakıyorum. Evet, her zamanki gibi bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.